kısaca tiklere nasıl bakım yaptığımı, ne malzeme kullandığımı ve hangi aşamaları uyguladığımı size anlatacağım. Şimdi teknemizin üst kısmında bütün kış boyunca açık havaya maruz kalmış bu raylarımız var. Tik ağacı biliyorsunuz çok kendine özgü bir ağaç. Uzun yıllar çok sert doğa koşullarına, tuzlu suya dayanabilen bir ağaç. Fakat tabii ki bunu bakım olmadan, biraz sevgi ve ilgi görmeden yapamıyor. Şimdi işte geçen sezon gayet iyi baktığımız, temizlediğimiz, koruyucu sürdüğümüz tiklerimiz kışın doğal olarak ilgisiz ve sevgisiz kaldı. Burası da açık bir alan ve gördüğümüz duruma geldi. Şu an gördüğünüz gibi tikin rengi, bu ağaçların rengi artık ölü bir ağaç renginde. Şimdi tikimizin durumu bu. Size bir öncesinde bir göstermek istedim. Birazdan kullanacağım malzemelerden kısaca bahsedeceğim size. Burada küçük bir konteynerin içinde bu bakım işlerinde kullanacağım malzemeleri topladım. Kullandım ve daha önceden çok memnun kaldığım, yaklaşık 4-5 senedir kullandığım ürünlerin markası Tik Wonder. İlk aşamada kullanacağımız cleaner ürünü bu. Bunun sonrasında temizlediğimiz tiklerimize, tiklerin kendi doğal rengine dönmesi için Brightener'ın denilen ikinci bir aşama var. Onda da bunu kullanacağız. Tik Brightener. Şimdi diyeceksiniz ki tiklerin orijinal rengine dönmesi ne demek? Bu böyle mi kalacak temizledikten sonra? Hayır. Aksine tikler temizlendikten sonra çok güzel koyu bir kızıl renk alıyor. Fakat aslında tikin kendi orijinal rengi, tik ağacının bu değil. Tikler çok açık renkli. Böyle, hatta size şöyle üşenmeyeyim. Temizlik aşamaları bitmiş havuzluk tiklerine örnek vereyim. Gördüğünüz gibi bu tiklerin rengi bu. Burada da aslında Brightener bile yapılmadı. Ki her zaman yapmamıza gerek yok. Eğer tikleriniz temizlendikten sonra çok koyu renkte kalmıyorsa, böyle bir renkteyse Brightener aşamasını geçebilirsiniz. Ama bu durumdaki bir tikten ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden gerek görürsek Brightener ürünü kullanacağız. Bundan sonraki aşama, eğer tiklerimiz güzel temizlenirse, renkleri düzgün hale gelirse tertemiz, korumasız bir ağaç yapısı elde etmiş olacağız ve doğal olarak gözenekleri içi boşalmış bu savunmasız ağaç kısa zamanda tekrar kirlenecek. Biz bunu önlemek için ne yapıyoruz? Dressing Sealer diye bir ürünü var. Bu üçlü bir set aslında, Tik Wonder ailesinin. Bu malzemeyi sürüyoruz. Bu hafif yağlı, çabuk kuruyan ve kuruduktan sonra yapış yapış bir hissiyat uyandırmayan çok güzel bir malzeme. Bunu kullanım alanına göre 1-2, hatta teknenizin giriş kısımlarında veya böyle üst tarafta açık olan kısımlarında 3 kat bile kullanabiliyorsunuz. Uygulaması da çok basit, güzel bir ürün. Başka nelerimiz var diyorduk. Cleaner'ımı bir kovanın içinde sulandırmak yerine burada %50-50 gibi sulandırıp ıslak tike bu sprey vasıtasıyla uygulamayı tercih ediyorum. Ama isterseniz bir kovada sulandırdığınız malzemeyi de ağaçlarınıza uygulayabilirsiniz. Cleaner aşamasında kullanmak için küçük bir fırçam var. Bir tane büyük fırçam var. Girilemeyen küçük alanları iyice temizlemek için güzel bir ürün. Bir zımparam var burada. Bu zımparalama da aynı işte Brightener, yani renk açma işlemi gibi her zaman yapmanız gereken bir işlem değil. Eğer tikteki dokularınızın artık çok böyle ayrıklaştığını hissediyorsanız işte 200 senede bir yapabilirsiniz. Ama unutmayın ki her zımpara işleminden sonra elinizdeki ağaç biraz inceleyecektir. Yani her sezon çok güzel bir görüntü olsun, ben buna biraz bir zımpara yapayım derseniz çok kısa süre sonra ömrünün belki de yarısında tikleriniz inceleyecek ve size çok büyük bir masraf olarak geri dönecektir onları yenilemek. O yüzden zımparayı çok ince ve çok gerekli gördüğünüz zamanlarda yapmanızı tavsiye ederim. Başka neyimiz var? İşte uygulama için bir fırçamız var. Bir tane bez almam lazım. Burada bir mikrofiber bez eksiğim olduğunu fark ettim. Çünkü uygulama sırasında hafif akmalar oluyor. Kurumadan müdahale ettiğinizde sealer çok çabuk silinebilen, kolay çıkan bir malzeme. Yüzeylerde kurumasına izin vermeden silmemiz gerekiyor. Aşama aşama size bu rayların bakımını ve son hallerini göstermeye çalışacağım. Evet, önce tiplerimizi güzelce ne yapıyoruz? Islatıyoruz. Güzelce ıslattığımız, su emmesini sağladığımız tiklerimizin üzerine %50 oranında sulandırdığımız tik cleaner malzemesini püskürtüyoruz. Birazcık bekliyoruz ki ağacı iyice yerleşsin temizlik malzemesi. Daha sonra fırçalamaya başlayacağız. Bu fırçalama aşamasında tikin içinde biriken
tüm kirlerin nasıl bir anda kuştuğunu göreceğiz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken şey tikin kesinlikle kurumasına izin vermemek. Bu kimyasallar üzerindeyken gördüğünüz gibi hemen tikimizin rengi değişmeye başladı bile ve şöyle jel benzeri bir atıklar yüzeyde birikmeye başladı. Şimdi hafif hafif ıslatarak bunu iki elle yapmam lazım. Bu işleme tüm yüzey boyunca devam edeceğim. Evet, birkaç dakikalık bir fırçalama işleminden sonra göreceğiniz üzere tikler çok daha güzel gözüküyor. Temizleme işlemi hızlı bir şekilde tamamlandı. Fakat gördüğünüz üzere bu renk size bahsettiğim gibi gayet koyu bir kızıl. Doğal rengi değil tik ağacının. Şimdi ikinci aşamada Tick Brightener uygulaması yapacağız ve tik renginin nasıl değiştiğini, kendi orijinal rengine döndüğünü beraber gözlemleyeceğiz. Bu işlem içinde buna benzer bir tüpün içine koyacağım. Yalnız bu sefer Brightener malzemesini sulandırmayacağım ve direkt olarak uygulayacağım. Evet, geldik ikinci aşamaya, yani Brightener aşamasına. Güzelce temizlediğimiz, fırçaladığımız tik ıslakken, bolca suyla ıslatılmışken sprey yardımıyla yüzeye bir miktar sıkıyoruz ve sıktığımız üzere zaten gördüğünüz gibi şu an renk değişimi başladı. Bu malzemeyi çok fazla bekletmemize gerek yok. Yeterli gördüğümüz anda temiz suyla durulayarak bu işlemi tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi tikler nasıldı? Şöyle bakımsız tik ve sadece cleaner, 5 dakikalık bir cleaner'la fırçalanmış. Daha sonra da brightener sıkılmış. Temiz bir tik. Şimdi bundan sonraki aşama için tiklerimizin kemik gibi kurumuş olması gerekiyor. Bu kemik gibi kurumanın gerçekleşmesi için şu an saat biraz artık geç. Bugün bu bölgeyi tamamlayıp yarın öğle güneşinde iyice kurumuş tiklerimize sealer'ımızı fırçayla uygulayacağız. Bir veya iki kat. Böylece bu sezonluk tiklerimizin, ağaçlarımızın bakım işlemlerini tamamlamış olacağız. Herkese merhaba. Şimdi ertesi gündeyiz. Dün sizlerle temizlik aşamasını ve Brightener uygulaması hakkında bilgiler paylaşmıştım. Bugün tikleri kurumaya bıraktık. Çünkü öğle güneşinde kuruyan tikler artık neredeyse sealer uygulamasının hazır halde. Dün yaptığımız bölgeyi isterseniz beraber bakalım. Hatırlayacağınız üzere dün bir hayli kötü durumdaydı ilk başladığımızda. Tikler bütün kışın tozunu, pisliğini, kirini içine çekmişti. Yaptığımız temizlik uygulaması ve Brightener uygulaması sonrasında tikler kendi orijinal açık renklerine kavuştu. Şimdi yapmamız gereken iyice kuruyan tiklerimize sealer süreceğiz. Ben genelde 2 kat uygulama yapıyorum. Birazdan elimize fırça alıp sealer sürmeye başlıyoruz. Tiklerimize yaptığımız 3 aşamalı bakım sonrasında onları neredeyse ilk günkü güzelliklerine tekrar kavuşturduk. Sizin de teknenizde yer alan tiklerinizin böyle bir bakıma ihtiyaçları varsa Tik Wonder ürünleri Deniz Dükkanı'nda Sailing Mia takipçileri için %20 indirimli. Detaylara video açıklamasından ulaşabilirsiniz. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Mia Teknesi'nden, denizlerden sevgiler.